Merhaba, evrenin en büyük gizemlerinden birini bir dedektif gibi adım adım çözeceğiz. Karanlık madde. Hazır mısınız? Soruşturma başlasın. Her şey tam da bu basit ama acayip kafa karıştırıcı gözlemle başlıyor. Galaksilere bakıyoruz, hesaplar bir türlü tutmuyor. Sanki biri terazinin bir kefesine bizim göremediğimiz bir ağırlık koymuş gibi. Ve bu görünmez kütle kozmosun iplerini elinde tutuyor ama kendini asla ama asla göstermiyor. İşte baş şüpheliyle tanışın. Adı karanlık madde. Ama durun, karanlık denince aklınıza kötü bir şey gelmesin. Olay tamamen ışıkla hiçbir alakasının olmaması. Ne ışık saçıyor, ne yansıtıyor, ne de emiyor. Tam bir hayalet gibi yani. Ama bir kütlesi var, hem de öyle bir kütle ki evrendeki her şeyi etkiliyor. İyi de madem hayalet gibi, o zaman varlığından nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? İşte dosyamızda 4 farklı ve birbirinden sağlam kanıt var. Gelin bu ipuçlarını bir detektif gibi tek tek inceleyelim. İlk kanıtımız galaksilerin dönüşünden geliyor. Şimdi normalde ne beklersiniz? Merkezden uzaklaştıkça yıldızların yavaşlaması lazım değil mi? Tıpkı bizim Güneş sistemindeki gezegenler gibi. Ama hayır, yavaşlamıyorlar. Aksine son sürat gitmeye devam ediyorlar. Sanki görünmez dev bir el onları uzaya savrulmaktan koruyor. İşte o el, o devasa kütle, karanlık madde halesi dediğimiz şey. İkinci ipucumuz için Einstein'a bir teşekkür borçluyuz. Biliyorsunuz kütle uzay zamanı büker ve ışık da bu bükülmüş yollardan gider. İşte dev galaksi kümelerine baktığımızda arkalarındaki daha uzak cisimlerden gelen ışığın olması gerekenden çok daha fazla büküldüğünü, yamulduğunu görüyoruz. Bu bize ne söylüyor? Çok basit. Orada bizim gördüğümüz yıldızlardan ve gazdan çok daha fazla görünmez bir kütle var. Üçüncü delilimiz ise ta evrenin ilk zamanlarından, adeta onun bebeklik fotoğrafından geliyor, kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Bu fotoğraftaki o minik sıcaklık dalgalanmaları evrenin ilk anlarında neler olup bittiğini anlatıyor. Ve bu desenleri açıklayabilmemizin tek bir yolu var, evrenin çok büyük bir kısmının en başından beri ışıkla hiç muhatap olmayan o karanlık maddeden oluştuğunu kabul etmek. Ve son 4. kanıtımız da bilgisayarlarımızdan. Evrenin bugünkü o devasa yapısını, şu galaksilerin oluşturduğu ipliksi kozmik ağı düşünün. İşte onu bilgisayarda yaratmaya çalıştığımızda sadece bizim bildiğimiz normal maddeyi kullanırsak ortaya çıkan şey hiç de gerçeğine benzemiyor. Simülasyonlar ancak işin içine dev bir görünmez karanlık madde iskeleti eklediğimizde teleskoplarla gördüğümüz evrenin aynısını bize veriyor. Yani 4 bambaşka gözlem tekniği evrenin 4 farklı köşesinden, 4 farklı zaman diliminden bize dönüp aynı şeyi söylüyor. Orada göremediğimiz bir şey var. Bu artık tesadüf falan olamaz. Deliller çok sağlam. Pekala, ortada bir suç olduğunu biliyoruz. Yani bir eksik kütle var. Peki ama suçlu kim? Şimdi soruşturmanın ne oldu kısmından kim yaptı kısmına geçiyoruz ve olası zanlıları bir masaya yatırıyoruz. Karşımızda 2 tane baş şüpheli var. Bir yanda ağır siklet şampiyonu Wimp. Düşünün ki bu çok kütleli bir parçacık ama o kadar utangaç ki normal maddeyle neredeyse hiç etkileşmiyor, çok nadiren birine çarpıyor. Diğer yanda ise hafif tüy siklet Aksiyon. Bu ise o kadar hafif ki tek bir parçacıktan ziyade bir bütün olarak hareket eden, bir dalga gibi davranan bir alan gibi düşünün. Bu karmaşık görünen grafiğe hiç takılmayın, anlatmak istediği tek bir şey var. Bilim insanlarının bu şüphelileri aradığı alan ne kadar devasa. Bu samanlıkta iğne aramak gibi değil, daha çok hangi evrende hangi samanlığa bakacağını bilmeden iğne aramak gibi bir şey. Ama bakın bu grafik aynı zamanda her yeni deneyle o arama alanını nasıl adım adım daralttığımızı da gösteriyor. Peki, bu yakalanması bu kadar zor olan şüphelileri nasıl avlıyoruz? Hazır olun, şimdi sizi dünyanın en gelişmiş hayalet tuzaklarına, yani karanlık madde dedektörlerinin inanılmaz dünyasına götürüyorum. 3 tane ana stratejimiz var. 3 farklı avlanma tekniği. Birincisi doğrudan tespit. Yerin kilometrelerce altına inip bir karanlık madde parçacığının dedektörümüzdeki bir atoma tık diye çarpmasını umutla bekliyoruz. İkincisi dolaylı tespit. Bu sefer teleskoplarımızı uzaya çevirip karanlık maddelerin uzayın derinliklerinde birbirleriyle çarpışıp yok olmasından arta kalan enerji izlerini arıyoruz. Üçüncüsü ise çarpıştırıcıda öğretim. CERN gibi yerlerde parçacıkları öyle büyük bir enerjiyle çarpıştırıyoruz ki bu çarpışmadan yeni karanlık madde parçacıkları fırlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu av
bütün dünyanın ortak çabası. Bakın, İtalya'daki Xenon T ve Çin'deki Pandex 4T gibi devasa deneyleri görüyorsunuz. Dağların kilometrelerce altına saklanmış bu dev tanklar son derece saf sıvı ksenon ile dolu. Bütün amaçları ne biliyor musunuz? Milyarlarca karanlık madde parçacığı içlerinden geçerken sadece bir tanesinin, evet sadece bir tanesinin bir ksenon atomuna çarpıp o küçücük ışık parlamasını yaratmasını yakalamak. Bu grafiğe nerede olmadığının haritası da diyebiliriz. Aslında bu bir başarısızlık değil, tam tersine bir başarı haritası. Gördüğünüz her bir renkli çizgi, bir deneyin, tamam biz buraya baktık ve şüpheli burada değil dediği alanı gösteriyor. Böylece şüphelinin saklanabileceği yerleri sistematik olarak elemiş oluyoruz. Çember her geçen gün biraz daha daralıyor. Ama tam da çemberi daraltıyoruz, yakında buluruz derken hikayemize inanılmaz bir sürpriz dahil oluyor. Diğer bütün deneyler sessiz kalırken bir tanesi 10 yıllardır ısrarla ben bir şey görüyorum diye bağırıyor. İtalya'daki Damabar Libra deneyi bu. 20 yıldan fazladır her yaz sinyallerinin arttığını, her kışta azaldığını görüyorlar. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Güneş sistemimiz galaksideki o dev karanlık madde bulutunun içinde dönerken, dünyanın bu karanlık madde rüzgarını bazen tam karşıdan, bazen de arkasından alması gibi. İşte bu dedektiflik hikayemizdeki en heyecan verici ama aynı zamanda en kafa karıştırıcı ipucu. Gel gelelim bir sorun var. Güney Kore ve İspanya'da Dama ile birebir aynı teknolojiyi kullanan başka deneyler kuruldu. Ve bu deneyler yıllardır çalışmalarına rağmen bu meşhur yıllık sinyali bir türlü göremedi. Yani ortada büyük bir gizem var. Dava kapanmaktan çok uzak. Birisi gerçekten bir hayalet mi görüyor yoksa diğer deneyler çok önemli bir detayı mı gözden kaçırıyor? Soruşturmamızın sonuna doğru gelirken ortalıkta dolaşan bazı yanlış anlamaları yani mitleri düzeltelim ve dosyayı tertemiz bir şekilde kapatalım. En sık karıştırılan şey bu. Karanlık madde ve karanlık enerji. İkisinin de adında karanlık geçiyor diye aynı şey sanılıyorlar. Alakası yok. Şöyle düşünün. Karanlık madde evrenin çimentosu. Her şeyi kütle çekimiyle bir arada tutmaya çalışıyor. Karanlık enerji ise tam tersi, evrenin gaz pedalı. Her şeyi birbirinden uzağa iterek genişlemeyi hızlandırıyor. Biri fren, diğeri gaz. Bir de şu var. Madem bulamadınız demek ki yok. Bu olay yerinde bir sürü ayak izi görüp ama sahibini görmedim o yüzden buradan kimse geçmemiş demek gibi bir şey. Ayak izleri yani kütle çekiminin yarattığı o ezici kanıtlar çok net. Biz sadece o ayakkabının sahibini yani parçacığın kendisinin ne olduğunu arıyoruz. Peki ya bütün bu kayıp kütle sadece bir sürü kara delikten ibaretse? Evet, onlar da karanlık ve kütleli. Ama bu teoride tek başına yetmiyor. Çünkü evrendeki bütün o karanlık maddeyi açıklayacak kadar çok sayıda kara deliğin olması gerekirdi. Ve o kadar kara delik olsaydı yarattıkları etkileri çoktan görmüş olurduk. Yani bu cevap da tam oturmuyor. Sonuç olarak kritik nokta şu. Işığı yok ama varlığı ve kütle çekimi kesinlikle inkar edilemez. Evrenin görünmez bir mimarı var ve biz bu mimarı bulana kadar av devam edecek. Peki bu kozmik dedektiflik hikayesinin sonunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin favori şüpheliniz hangisi? Ağır ve nadiren etkileşen WIMP mi? Yoksa süper hafif ve bir dalga gibi davranan aksiyon mu? Kendi teorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.